Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Bugünkü bölüm bilgi dolu olacak. Özellikle Endonezya'dan evlenmek isteyenlere sakın kaçırmasın bu videoyu. Gerçekten diyorum. Çünkü dolu dolu bilgilendirme videosu olacak. Endonezya'da evleneceğim. Evlendikten sonra Endonezya'da nasıl oturum alabilirim, nasıl vize alabilirim? Bu konu hakkında güncel bilgiler vereceğim. Ondan sonrasında Endonezya'nın en tehlikeli şehirleri nereler, en tehlikeli bölgeleri neresi, nereye giderken rehberle gitmem lazım, hangi bölgeye giderken dikkat etmem lazım ya da hangi taraf daha güvenli, nereden tatilimi daha güzel yapabilirim, hangi adada daha güzel manzaralar var, hepsinin cevabını yavaş yavaş vereceğiz sizlerle beraber. Hatta yemeklere kadar gireceğiz, yani gıdaya kadar gideceğiz. Ona göre bilgi vereceğim. Öncelikle sizden bir ricam var. Kanala abone olmadıysanız abone olarak, videoları beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bunu baştan söyleyeyim size. Devamında da efendim Instagram ve Facebook'tan da bana destek olabilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri var. Oradan bana ulaşabilir, takip edebilirsiniz. Ne kadar destek olursanız o kadar çok kişiye hitap edebiliriz efendim. Şu an neredeyim? Sumatra Adası, Hint Okyanusu'nun sahillerinden bir yerdeyim. Bungkulu Kota bölgesindeyim. Elimizden geldiği kadar insanlara destek oluyoruz. Sizlerin destekleriyle, vermiş olduklarınız paralarla beraber, üstüne de ben koyuyorum. YouTube'dan gelen ücretle beraber, parayla beraber daha çok insana destek oluyoruz. Güzelliklerle dolu videolar geliyor. Dolu dolu insanların gülmeleri, mutlu olmalarına eşlik ediyoruz. Sizlere de dualar geliyor. Bana da ne kalırsa artık dualardan Allah kabul etsin diyoruz. Sonuçta hepimiz Müslümanız, biliyoruz. İnancımız var. Bugün olmasa da yarın, yarın olmasa da bir yıl sonra, bir yıl olmasa da 1000 yıl sonra öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Onun için hayırlı bir insan olmak, vatana, millete hayırlı bir evlat olmak için çalışmaya gayret gösteriyorum. Şu an Endonezya'da Türk'ün hiç olmadığı bir bölgedeyim. Ramazan ayında elimden geldiği kadar sizlerin destekleriyle koşturmaya çalışıyorum. Öncelikle Endonezya'ya gelirken Bekir kardeşim neye dikkat edeceğim? Normal turist olarak geleceksin. Evlenmek için değil de tatile geleceksin. Gidiş dönüş uçak biletin zorunlu. Güncel bilgidir. Bugün ayın 29 Mart 2024 efendim. Güncel bilgi. Gidiş dönüş uçak bileti zorunlu. Turist vizesi zorunlu. Turist vizesini online'da alabilirsiniz ya da kapıya geldiğiniz zaman pasport kontrolünden önce orada yeni çıkan bankamatik tarzında cihazlar var. Kredi kartınızla da alabilirsiniz. 35 dolar nakit verip de alabiliyorsunuz, artık güncellenmiş. Sonrasında size soracakları sorular olabilir. Tipinizi beğenmez. Giyiminizi, kuşamınızı beğenmez. Ne yapacaksınız? Sakalınıza, saçınıza, giyiminize, kuşamınıza dikkat edeceksiniz. Maalesef öyle. Dikkat edin. Size soracağı soru niçin geldiniz? Otel rezervasyonunuz var mı? Nerede kalacaksınız varsa da, yoksa da nerede kalacaksınız diye sorular sorduğu zaman en azından telefonunuzu yurt dışına açık yapın. Bir gün dahi olsa. Ondan sonra size sorduğu zaman en azından Endonezya dili bilmiyorsun, İngilizce bilmiyorsun. Google çeviriyi açıp orada tercümeye bakaraktan çevirebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Dilinizin yettiği kadar da söyleyebilirsiniz eğer biliyorsanız da. Devamında siz ülkeye girdiniz. Ülkede sizi ne gibi şeyler bekler, ne sıkıntılar bekler? Özellikle de Endonezya'nın bazı bölgelerinde 5 şehir sayacağım. Bunlara özellikle dikkat edin. Hatta 5 ada sayacağım size. Sumatra Adası, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bir de Lombok bölgeleri. Diğer adalarda o kadar tehlike olduğunu biliyorum ama bu kadar değil. Yani özellikle Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bu bölgeler çok dikkatli olmanız lazım. Java'nın da bazı kırsal bölgelerinde özellikle Hindu, Budist veya diğer dinlere tabi olan bölgeler ve kırsal kesim köylerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yaşayanlar var. Sonrasında efendim çok sorulan bir soru daha var. Bekir kardeşim, ben dini nikah yapacağım, Endonezya'da kalmayı düşünüyorum. Dini nikah yapıp da Endonezya'da kalamazsınız. Öyle bir şey yok. Dini nikah legal değil. Endonezya'da hiçbir kanunen şeyi yok. Yani aynı Türkiye gibi dini nikah hiçbir şey. Burada hiçbir hakkınız, hukukunuz yok. Dikkat edin. Bunu çok dikkat etmeniz lazım. Ya şöyle olabilir. Resmi nikah yaparsınız. Ondan sonra oturum işlemlerine başlayabilirsiniz. Dini nikah yapıp da 2-3 kişinin bıçaklandığını biliyorum. Otelde polisin basıp da zinaya teşebbüs suçundan içeri atıldığını da biliyorum. Onlara da destek oldum. Neler yaşanmış insanlar var. Elimizden geldiği kadar bunları isim vermeden
açıklamaya çalışacağım. Bazı kişilerin videolarını çekiyoruz. Bunları görüyorsunuz. Bazılarının videolarını çekmiyoruz. Hani neden? İstemiyor çünkü zorunlu bir şekilde insanlara senin videonu çekeyim diyemiyorsun. Sonuçta kişinin talebine bağlı. Özellikle de bu Endonezya'dan siri nikah yaparım, dini nikah yaparım, ben bir şey olmaz diyen insanların %80'i sıkıntıya giriyor. Ya dolandırılıyor, ya bıçaklanıyor, ya dayak yiyor, ağzını burnunu kırıyorlar. Ya otel odasında polis basıyor, şikayet ediliyor. Ya eski kocası ya da fitne fesat çıkaran komşusu dedikodu yapıyor. Ortalık karışıyor, linçleniyor. Taşla kafasını yarıyorlar. Var mı? Var. Lütfen, lütfen, lütfen buradan Endonezya'dan evlenecek dostlarıma sesleniyorum. Resmi nikah yapın. Resmi nikah yapın. Resmi nikah yapın. Aklınızı başınıza alın. Beni yanlış anlamayın. Ben sizin kardeşinizim. Özellikle kırsal bölgeye gidecekseniz yanınızda rehberiniz olsun. Bakın tekrar ediyorum. Rehbersiz bir yere gitmeyin. Rehbersiz kırsal bölgeye gitmeyin. Şehirlerde falan başınıza bir şey gelmez Allah'ın izniyle. Ama yine de dil sıkıntısı olabilir. Problem yaşayabilirsiniz. Endonezya'ya geldim Bekir kardeşim. Eşimi aldım, Türkiye'ye gideceğim. Prosedürleri nedir? Endonezya'ya geldikten sonra eşinizi alıp götürmek öyle kolay bir şey değil. Öncelikle o evrakları getireceksiniz. O söylediğim nüfus kayıt örneği, doğum kayıt örneğiyle beraber Türk Büyükelçiliğine gideceksiniz. Oradan evlilik izni belgesini alacaksınız. Devamında eş adayınızın bulunmuş olduğu bölgeye giderek işlemlerinize başlayabilirsiniz. Zaten Büyükelçilik size vermiş olduğu belgeyle sizi yönlendiriyor. Nereye gideceksin, ne yapacaksın, ne yapmaya çalışacaksın, hangi bölgeye gideceksin, şunları istiyorum, onları getir der. Onları da ayarlarsınız. Yapabileceğiniz kadarını yapar. Yapamazsanız bana Instagram'dan ya da Facebook'tan iletişime geçin. Elimizden gelen desteği yaparız. Bir yandan da sağa ve sola bakıyorum. Hiçbir şey yok yani çevremde. Bir arkadan arabalar geçiyor. Nerede olduğumu birazdan göstereceğim. Sabredin. Çok güzel bir manzara var çünkü karşımda. Güneşi böyle yüzüme vursun diye çevirdim kamerayı bu tarafa. Devamında efendim Bekir kardeşim, Endonezya'da kalmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Endonezya'da kalmak istiyorsun. Sadece bakın yatırım, business konusuna girmiyorum. Bu konuda ben bilgi sahibi değilim. Birincisi. İkincisi dalım değil. Ben girmiyorum bu konuya. Evlilik yapıp Endonezya'da kalmak istiyorum. Nasıl olur? Evlilik yapıp Endonezya'da kalabilirsiniz. Öncelikle Endonezya'ya gelirken turist vizesiyle giriş yaptığınızdan dolayı Endonezya'dan tekrar çıkış yapmak zorundasınız. Çünkü dönüş biletiniz var. Endonezya Immigration Office Göç İdaresi diyor ki bu adam turist vizesiyle girdiyse ya da kadın turist vizesini çıkış yapmak zorunda. Ama evlilik işlemlerini yaptıktan sonra rüzgar esiyor. Evlilik işlemleri bittikten sonra her şey tamam. Bütün evraklarınız tamam, tescil edilmiş. Sonrasında gerekli bakanlıklara, bölgelere tescil edildi. Sonrasında eş adayını sizin adınıza immigration.com'dan, immigrasi.com yazar böyle Endonezya dilinde ya da Türkçe'de de immigrasi.com böyle söyleyeyim ben size. Buradan sizin adınıza aile vizesi başvurusu yapacak. Aile vizesini almadan ülkeden çıkmayın. Nasıl yapacağız Bekir? 30 gün yetmez mi? Yetmiyor. 30 gün içerisinde çıkmaz. Evlilik işlemleri falan prosedürler sürüyor. Onun için en yakın göç idaresine giderekten bir 30 gün daha uzatabilirsiniz. Bu 30 gün toplam 60 gün. 59. gün çıkın ülkeden. Bu 59 gün içerisinde bütün işlemlerinizi halledebilirsiniz. Yani aile vizesini alabilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama baskı yapın. Eş adayınız biraz Endonezyalılar malum çok sakin ve yavaş olduğundan dolayı siz onlara baskı yapın. Hadi deyin yani böyle zorlayın biraz. Ondan sonra o aile vizesi geldikten sonra bir kağıt gelecek, family visa diye geçer. 3 aylık. O aile vizesi geldikten sonra hemen ülkeden çıkın. En yakın ülkeye nereye gidebilirim? Size bir tavsiyem var. Gidiş dönüş uçak bileti alacaksın yani Endonezya'ya. Türkiye'ye dönüşünü alma. Eğer Endonezya'da kalmak istiyorsan Malezya'ya al. Gidişi Endonezya'ya al, dönüşü Malezya'ya al ama 2 ay sonra al. Bunu yapabilirsin. Bu çok mantıklı. Ya da Singapur, Tayland hangisine gitmek istiyorsan çok ucuz çünkü buradan Endonezya'dan diğer ülkelere, buradaki ülkelere gidebilmek kolay. Devamında efendim şöyle kameraya alalım. Devamında efendim vizeyi aldınız, aile vizesini aldınız, en yakın ülkeye çıktınız. Turist vizesini çıkış yaptınız. Negatif oldu. Aktif etmeniz lazım gereken ne?
Aile vizesi. Aile vizesiyle de tekrardan Endonezya'ya giriş yaptınız. Aile vizesi aktifleşti mi? Aktifleşti. Ne yapıyorsunuz ondan sonra? Aile vizesi aktifleştikten sonra yenge hanımın, eş adayınızın ya da eniştenin, kimse artık, erkek kadın fark etmiyor. Türkiye'den birçok bayan arkadaşlarımız da Endonezya'dan evleniyorlar. Eş adayınızın, eşinizin bulunmuş olduğu şehrin göçmenlik bürosuna gideceksiniz. Göçmenlik bürosuna gittikten sonra aile vizenizi göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki biz evlendik, evlilik işlemlerimiz tamam. Bize KİTAS, yani geçici oturum 1 yıllık verin diyeceksin. 1 yıllık geçici vize, oturum neyse o şekilde geçiyor. Onu veriyorlar. Onu vermeleri için evraklar var. Sizlik bir şey yok. Pasaportunuz, kimliğiniz, işte parmak iziniz falan alınıyor. Göz retinanız çekiliyor. Genelde onlar yapılmıştı en son ben KİTAS'ı aldığımda yıllar önce. Sonra 1 yıl 3 ay falan sıkıntı oluyor. Çok affedersiniz. 1 yıllık KİTAS'ta 3 aylık bir süre zarfında bir araştırma yapılıyor. Sizi araştırıyorlar, soruşturuyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Ne oldu, ne bitti, durdu mu, kaldı mı? Çok zorlanmış herhalde prosedürleri. Özellikle de şehir merkezlerinde çok araştırıyorlar. Onu bildim yani sorduğum kadarıyla arkadaşlara. Evraklar alındıktan sonra bütün işlemler tamam. KİTAS'ınız geliyor. Hızlandırılmış var, bir de yavaşlatılmış var. Yavaşlatılmış normal zamanında almış olduğunuz, hani 3 ay falan sürüyor o KİTAS'ın gelmesi. Ama siz yeter ki başvuru yapın. Problem değil. Aile vizeniz bitmeden başvurunuzu yapın. Aile vizeniz bitmeden de o KİTAS'ınız sizin elinize gelir inşallah. KİTAS'ınız geldikten sonra hemen hemen 1 yıl boyunca ülkeden istediğiniz kadar giriş çıkış yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar şehirler değiştirebilirsiniz. Ülke değiştirebilirsiniz. Git gel yapabilirsiniz. Ama KİTAS'ın bitmesine, yani 1 yıllık KİTAS'ın bitmesine 1 ay kalası kitap başvurusu yapıyorsunuz. Kitap nedir? Uzun oturum. 5 yıllık oturumdur. 5 yıllık oturum ama 5 yıllık oturumun yanında 2 yıllık vize alıyorsunuz. Bunu çok mantıksız gelebilir size. Ya ne alaka, niye vize alıyoruz, neden böyle bir şey diyebilirsiniz. Kitap Endonezya'da 5 yıl boyunca Endonezya içerisinde kalabilirsin. Çalışma izni değil bu arada, ona da geleceğim. Çalışma iznine de geleceğim. Kitap 5 yıl içerisinde Endonezya'da kalabilirsin, ikamet edebilirsin. Ama ülke dışına çıkamazsın diyor. Eğer ülke dışına çıkmak istiyorsan diyor, yanına bonus olarak 2 yıllık diyor alabilirsin, kitap alabilirsin, vize alabilirsin, özür dilerim. Giriş çıkış vizesi alabilirsiniz diyor. 5 yılın yanında 2 yıl, yani içerisine ekliyorsun. Bunun içerisinde de her 5 yılın içinde de 2-3 kere de böyle 2 yılda bir vize alıyorsunuz. Hatta güncel olarak söyleyeyim, ben de daha yeni aldım vizeyi. Çünkü her 2 yılda bir 2 yıllık aldığımızdan dolayı süre bitiyor. Onu da söylemiş olayım. Yakında Türkiye'ye gideceğiz biliyorsunuz. Devamında kitabın ücreti, vizenin ücreti totalinde hemen hemen Endonezya parasıyla hızlandırılmış olursa 10 jutayı bulur, 20.000 TL'yi buluyor. Yavaşlatılmış olursa 7 juta, 6 juta o civarla 13, 14, 15 bin lirayı bulur. Hızlandırılmış yani destek olursanız nasıl söyleyeyim, hızlandırılmış var, yavaşlatılmış var, anladınız siz. Öyle. Oturum konusunda sıkıntı yok değil mi? Anladınız. Vizeyi anlattık, turist vizesini anlattık, uzatmayı anlattık, KİTAS'ı anlattık. KİTAS evlendikten sonra alınan 1 yıllık vize, oturum, geçici oturum, tek bir belge. Kitap ve kitabın yanında verilen vize de B11 mi, B12 mi neydi onun adı, unuttum. Öyle bir vize veriyorlar, giriş çıkış vizesi. Eğer Bekir abi ben ya da Bekir kardeşim ben ülkeden çıkmayacağım 5 yıl boyunca, ben niye alayım yanına 2 yıllık vizeyi diyorsan da almaya da bilirsin. 5 yıl boyunca ülkede kalabilirsin, istediğin kadar kalabilirsin, sorun değil. 5 yıl içerisinde çıkmak istiyorsan hemen en yakın immigration ofise, yani göç idaresine giderek ben 3 ay 5 ay sonra Türkiye'ye gideceğim, bana vize verin dediğin zaman 3-5 gün içerisinde zaten o 2 yıllık vizeyi mühürlerler. Ya minimum 6 aylık, maksimum 2 yıllık veriyorlar. Onun da bilgisini vereyim size. Öyle çalışma izni. Dostlar, çalışma izni Endonezya'da öyle simple bir şey değil, kolay bir şey değil. Özellikle üniversite mezunlarına sesleniyorum dostlar. Mühendisseniz, doktorsanız, pilotsanız, hani sağlam bir üniversite mezunuysanız denklik belgesini kesinlikle alın. Bunu söylüyorum size. Denklik belgesi zorunlu.
İngilizce sertifikanız olsun, TOEFL olsun, diğerleri olsun, belgeleriniz olsun, hep yanında olsun. Peki ben Endonezya'ya geldiğim zaman bu belgelerle çok basit bir şekilde hemen işe girebilecek miyim? Hayır, giremiyorsun. Kolay bir şey değil. Yani 6 ay süründüm, perişan oldum denklik belgem olduğu halde. Yani kolay değil, çok ciddi. Uğraşmanız lazım. Özellikle de çevreniz varsa, eşinizin ya da akrabalarınızın çevresi varsa onlardan destek almaya gayret gösterin. Çünkü Endonezyalılarda bir fikir var, düşünce var. Diyorlar ki ben sana vereceğim paraya 10 tane eleman çalıştırırım. Ben sana vereceğim parayla 20 tane Endonezyalı çalıştırırım. Pahalı geliyorsun. Sen de 100 dolara 200 dolara çalışmazsın. Açık konuş yani. Hani söyle, bir aylık 200 dolara çalışmazsın. Var burada çalışanlar var. 100 dolara çalışanlar var ya. Öyle maalesef. Öyle Türkiye'deki gibi özel sağlık sigortası, SGK gibi falan tarzlar yok. Bunu özellikle de baştan söyleyeyim size. Sağlık sistemi zaten zengine çok güzel, fakire berbat. Onu da baştan söyleyeyim. Eğitim sistemi zengine çok güzel, fakire çok kötü. Onu da söylüyorum. Yani zengin burada çok iyi yaşar. Yurt dışından gelen bir turist, yabancı, Amerikalı, Alman, yabancı, euro ile dolarla çalışan bir adam burada çok rahat bir şekilde hayatını ikame edebilir. Ama Türkiye'den gelen bir adam 13.000 lira emekli maaşım var, ben orada geçinebilir miyim dediği zaman soru işareti, neler yaşayacaksın, nerede kalacaksın, ne yiyeceksin? Onları da düşünmek lazım. Her gün bir lapa pilav yiyebilecek misin? Yani 13.000 lira buraya düştüğü zaman ne yapıyor? 6 juta falan yapıyor. 6 juta da yani buradaki hemen hemen Jakarta'daki bir markette çalışanın kişinin parası, maaşı. Eğer eşinizin evi olursa, bak mantıklı konuşuyorum. Eşinizin evi olursa, eşinizin de bir o kadarlık geliri olursa standart bir şekilde yaşayabilirsin. Standart dediğim zaman hani öyle sosyal, her hafta bir sosyal aktiviteye gidebilirsin Endonezya'da. Gezebilirsin, tozabilirsin ama şehir değiştiremezsin. Onu yılda bir yapabilirsin. Birikim çok zor yaparsın. Eğer emekli maaşıyla oturayım, yiyeyim, içeyim diyorsan böyle yapabilirsin. Çok rahat olamazsın. Ama geçinebilir misin? Geçinirsin. Eşiniz destek olursa. Yok, tek maaşla geçinemezsiniz. Bekir Önal söylüyorsa inanın, yani yıllarım geçti artık. Edinmiş olduğumuz tecrübeler, insanlarla içli dışlı samimiyetlerimiz, yaşanılan şeyler, gerçekler. Geçenlerde bir dayı benimle iletişime geçti. Dayı dedim, yaşlı başlı adam. 67 yaşında abi, dayı neyse. Bekir kardeşim, selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun abi. Dedi ki, kardeşim dedi, isim vermeyeceğim. Ben dedi bilmem bu bölgedeyim. Tamam. Bekir kardeşim, ben dedi geldim. Eşim bana dedi ki evini sat, malını sat, mülkünü sat, buraya gel. Sattım, geldim. Buradan işte bir şekilde nikahımızı, neyimizi yaptık. İstenilen evrakları bir şekilde yaptık. Toplam dedi 2 ev parası, 2 ev parası parayı çarçur ettik dedi. Çarçur ettik. Kaç yılda dedim, ne yılı dedi, 8 ay oldu dedi. 8 ayda 2 ev parası yemiş. Yememiş değil de yemişler, adamın parasını yemişler. Adam ağlamaya başladı. Eşimin üvey oğlu dedi, benim üvey oğlum dedi. Eşimin oğlu dedi, beni dövüyor dedi. Sonra görüntülü aradım. Beni biliyorsunuz, ben biraz pimpirik adamımdır. İnanmam kolay kolay kimseye. Aradım, gördüm, adam mahvetmişler, dayak atmışlar. Kadına ver dedim. Kadına verdi. Ben dedim, utanmıyor musunuz dedim. O adam dedim hicret etmiş. Allah'ın emaneti, siz nasıl döversiniz? Niye dövüyorsun? Oğlum dedi, ben dedi bir şey demedim ki dedi. Oğlumu kontrol edemiyor. Oğlunu kontrol edemiyorsan adamı niye çağırdın? Adamı niye dövdürüyorsunuz? Adam kurtulmak istiyor. Paramı çöktüler diyor. Paramı aldılar diyor. Bekir yardım et diyor. Adamın parasına çökmüşler, almışlar yani, anlatabiliyor muyum? Adamın parasını elinden almışlar. Ondan sonra Bekir kardeşim, yiyecek ekmeğim yok, bana para gönder. İşte biletimizi al, yardımcı ol. Elimizden gelen desteği yaptık yine. Şunu demek istiyorum. Tanımadan, araştırmadan, tedbirinizi almadan inşallah olur diyerekten yola çıkmayın kardeşim. Bakın, yaşananlar var. Siz de böyle yaşayacaksınız demiyorum. Tedbirli çıkın. Araştırın, kim, neyin nesi, neyin fesi. 3 günlük tanışmayla evlilik yapmayın. 3 günlük tanışmayla evlilik yapmayın. Yazık günah paranıza. Yazık günah hayatınıza, geçirmiş olduğunuz zamana. Kendinizi yıpratıyorsunuz.
Beni bu tavsiyelerimi ya git oradan falan da diyebilenler var, diyenler vardır. Anlayanlar vardır, anlamayanlar, anlamak istemeyenler vardır. Zoruna gidenler vardır. Şunu söylüyorum size. Lütfen tedbirli hareket edin. Burası Türkiye değil. Bir polise gidip de yardım edin dediğin zaman kurban olduğum Türk polisi yine sarılır. Kardeşim ne oldu hayırdır inşallah der. Askeri jandarması ya kurban olayım, ayaklarındaki postallara kurban olayım. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada yaşayanlar anlayacak. Burada yaşayanlar biliyor ne demek istediğimi. Türk vatandaşlarına sesleniyorum. Buradaki Türk vatandaşları gibi değiller. Buradaki yaşayanlar Türkler gibi değiller. Hepsi iyi değil. Hepsi gülen insanlar, sohbet eden insanlar, elinde yüzünde tebessüm eden insanlar değil. Senin düşmeni bekleyen, fitne fesat çıkaran insanlar da var. Güçlü olmamız lazım. Sen buradaki Türklere mi güveniyorsun? Yanlış yaparsın. Burada fazla Türk yok zaten. Bunlar olanlar da kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Bir Türk'le iletişime geçip de Bekir kardeşim o bana iş verir mi diyorsun? Çok zor, imkansız. Öyle bir şey de yok. İzleyenler var aramızda. Türklerden çalışanlar, burada yaşayanlar, iş kuranlar, yatırımcılar var. Açıklasınlar yorumlarda. Çok kolay bir şey değil. Bir yabancıyı Endonezya'da çalışma vizesi alması ve çalıştırılması çok zor. Çalışma vizesini kolay kolay alamazsınız. Yabancı bir şirket eğer ki o kalifiye elemanı bulamıyorsa kendi ülkesinde seni alıyor. Ya da birilerini araya sokuyor. Bir şeyler yapıyor. Kolay bir şey değil. Çalışma vizesini hemen ben şık diye alırım diye de bir düşünceye kapılmayın. Şöyle bir şey yap. Bir şirkette çalışma vizesini. Kendi iş yerini açıp da kendi iş yerinden kendine çalışma vizesi yapabilirsin. O oluyor. Onu yapabiliyorsunuz. Eskilerde Mustafa abi anlatmıştı ki kendisi abi Mustafa dönerci İstanbul Kebabı'nın sahibi. Kendisi anlattı zaten. Bu konuda kendisi uzman. Onunla da bir video daha gelecek inşallah ilerleyen zamanlarda. Şimdi ben burada genelde kendi edinmiş olduğum tecrübeleri sizlere aktarıyorum. Bu videolar, böyle videolar da gelecek. Lütfen izleyin yani. Dolu dolu izleyin. Güncel bilgiler gelecek akıcı olarak. Özellikle de şunu da söylemek istiyorum sizlere. Ya Bekir kardeşim, ben Endonezya'ya geldim. Ne iş yapabilirim? Yani eşim Endonezyalı. Ben ne iş yapabilirim? Bana ne yönlendirebilirsin? Ne iş mi yapabilirsin? Yemek sektörüne gir baba. Para kazanırsın. Ben bilmiyorum döneri, kebabı. Bilmiyorsan da başla. 3-5 ay içerisinde öğren. Evleneceksen, burada ikamet edeceksen döner abi, döner. Ya da çıtır çıtır kavur kavur, yani ne yaparlar ona, ne diyorlar ona? Kızar kızar gönder, kızar kızar gönder, pıtır pıtır. Endonezya'da şu yok, şu kültür yok. Evimde yemek yapayım da yiyeyim diyen bir insan karşılaşamazsınız. Endonezyalılarda mutfak kültürü yok dostlar. Endonezyalılar sabah, öğle, akşam, ara öğün hep dışarıdan, suyu dışarıdan, içecekleri dışarıdan, çayını dışarıdan, hep dışarıdan alıyorlar. Çok ciddiyim bak, çok ciddiyim. Yani o nedenden dolayı da sokak yemekleri, küçük büfeler mükemmel derecede size kar marjı kaldırabilirsiniz. Güzel para kazanabilirsiniz. Kazanmıyorsunuz diyenler yalan söyler. Ama bakın ve lakin şunu söylüyorum. Eşiniz Endonezyalıysa, eşiniz yanınızda duruyorsa, eşiniz başınızda duruyorsa o iş yerinde sıkıntı olmaz. Ama eşiniz yanınızda durmuyorsa başınız ağrıyabilir. Çünkü eşinize yardım ediyor gözükebilirsiniz. Ona dikkat edin. Onu Immigration Office'te sağlam sordum yani. Hani göç idaresine dedim ki bir adamın çalışma izni yok. Bir büfe açtı, eşi Endonezyalı, ne yapabilir? Eşi yanındaysa ya da eşinin resmi olarak bir dükkanı varsa onun yanında yardımcı olarak gözükebiliyorsun. Sıkıntı yok. Dokunmazlarmış size. Öyle söyledi bana. Sağlam bir bizim bölgenin immigration'ın direktörü adam, bir numaralı adam bizim şehrin, bulunmuş olduğumuz şehrin. Adama sordum, tekrar ettim, bak başları yanmasın, yok bir şey olmaz dedi. Ama dedi çalışma izinleri olursa daha iyi olur dedi. Rahat rahat tek başlarına da çalışabilirler dedi. Onun için de şunu söylüyorum. Eşiniz Endonezyalıysa, eşiniz yanındaysa sıkıntı yok, korkmayın. Hani bir büfe falan, küçük bir sokak yemeği arabası tarzında yanında yardımcı olarak durabilir. Orada polisle o konuşur. Eşim işte bak evlilik cüzdanımız bak falan filan yapabilir. Bir şey olmaz inşallah. Örnek veriyorum Yasin. Yasin'i devamlı geliyorlar, basıyorlar. Eşi Endonezyalı olduğundan dolayı eşi gidiyor, bakıyor, şey yapıyor. Hiçbir şekilde çocuğu kitleyemiyorlar, yapamazlar. Zaten bunun gibi yüzlercesi var. Hani yüzlerce arkadaşımız, kardeşimiz var. Bunlardan edinmiş olduğum bilgilerden söylüyorum. Sıkıntı olmaz. Ama
tabelalı, büyük, böyle güzel bir restoran açacağım, kafeterya açacağım diyorsanız, o zaman dostlar size bir tavsiyem, lütfen ama lütfen eşinizin adına açın. Eşinizin yanında adına resmi bir dükkan açın, restoran açın, işletin. Başında da siz durun, eşiniz de yanınızda dursun. Verginizi verdiğiniz sürece, polisler geldiği zaman eşiniz konuştuğu sürece, evli olduğunuzdan dolayı kimliğiniz de oluyor sizin. Endonezya kimliğinizi de veriyorlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Özellikle de şunu söylüyorum size. İlk geldim abi, hemen çalışmaya gireyim mi? Kitasınız varken yapmayın bunu. Çok sıkıntılı olabilir. Ama kitap varken sıkıntı olmuyor. Onu da söyleyeyim size. Kitas varken, ilk aile vizesi ya da kitasınız, geçici oturum varken biraz sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Eşiniz devamlı yanınızda olsun. Kitap ya da oturum belgeleriniz varsa da yavaş yavaş toparlanırsınız. Zaten ufak ufak kazandığınızda polisler geldiği zaman da onlarla samimi olmanız lazım. Arkadaş olmanız lazım. Samimiyetle konuşmanız lazım. Tebessümünüzü eksik etmemeniz lazım. Kusura bakmayın, dilim sürçebilir. 30 dakikadır konuşuyorum hemen ha. Elimden geldiği kadar edinmiş olduğum bilgileri sizlere aktardım. Yanlışım varsa düzeltin. Eksiğim varsa, hatalarım varsa lütfen affı maruz görün. Biliyorsunuz uzun zamandır Endonezya'da yaşıyorum. Uzun zamandır elimden geldiği kadar buraya gelen dostlarımıza, evlenip de işte boşananlara, hatalı sıkıntı yaşayanlara bir şey daha anlatacağım. Çok özür dilerim. Lafı bitirmeden önce, videoyu kapatmadan önce. Ben eş adayımın biletini alacağım, Türkiye'ye göndereceğim. Türkiye'de ben havalimanında karşılayacağım. Evraklarımızı tamamlayıp evleneceğim. Tamam, kolay gelsin. 36 tane kardeşimize, abimize boşanmalarına yardım ettim. 36 kişi. Benim rehberlik ettiğim, tercümanlık ettiğim hemen hemen hani yüzlerce, binlerce insandan bir tanesi bile hiç boşanmadı. Benim destek olduklarım. Ama bu 36 kişi benden önce benim bilmediğim insanlar, tanımadığım insanlar eş adaylarını Türkiye'ye çağırıyorlar. Türkiye'de nikahlarını yapıyorlar. Adam, kadın Türkiye'de evli, kadın Endonezya'da bekar. Evliliklerini tescil etmemişler Endonezya'da. Kadın en ufak tartışmada kaçıyor abi. Bazen çocuklarını alıyor, bazen çocukları da bırakıyor, kaçıyor. Böyle insanlar da var. Dikkat edin. Havasını beğenmedim, suyunu beğenmedim diyen tarzda kadınlar, sahtekarlar, dolandırıcılar, evinde malın, mülkünü, altınını alıp kaçanlar. Bazılarının videosunu çektik, var. Bazılarının videosunu çekemedik, istemediler. Bir de bir şey daha vereceğim, tavsiye vereceğim. Yanlış anlamayın. Bugün annesini, babasını, evlatlarını ikinci evliliği yapan kadınlarsa, akrabalarına, eşini, dostunu dirsek vurup senin için geliyorsa, onlara dirsek vurup senin için geliyorsa, o seni sevdiğinden dolayı değil dostum. O geçici hars ya da bazı amaçları vardır. Yarın bir gün en ufak tartışmada sana da bu dirseği vurur. Çünkü anasına dirseği vuran herkese dirseği vurur. Eyvallah. İzlediniz, dinlediniz. Teşekkür ederim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Varsa sorularınız, yorumlarınız açıklama kısmına yazın, belirtin. Bekir Önal, Endonezya'da yaşıyoruz, yaşatıyoruz, gösteriyoruz insanlara. Biliyorsunuz. Elimizden geldiği kadar bir Türk vatandaşının ne yapabileceği, maksimum nasıl hizmet edebileceği, Türkiye'yi nasıl temsil edecekse elimden geldiği kadar Türkiye'yi temsil etmeye gayret gösteriyorum. Kısaca da dışarıyı da gösterecektim. Unuttum. Bak. Şöyle dışarısı. Manzara bu dostlar. Sahili izliyorum. Yalnız bu arada karıncalar bacaklarımı yedi hep. Baksana karıncalara. Her yerde karınca. Öyle efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sampai jumpa. Selamünaleyküm.